Merhaba. Geçen bölümlerde Anadolu Türklerinin DNA'sı başlığı altında Türkiye'nin genetik haritasını baba hatları üzerinden incelemiştik. Y-DNA'ya yani erkek soy hatlarına bakarak tarımın insan topluluklarını toprağa bağlamasıyla başlayan göçleri ve tarihsel dönüm noktalarını anlamaya çalışmıştık. Tarımcıların Avrasya'ya yayılması, bozkır kavimlerinin göçleri, kurulup yıkılan imparatorluklar hepsini erkek soy zincirleri üzerinden okumuştuk. Ama bugün yönümüzü değiştiriyoruz. Çünkü insanlık tarihini anlamanın ikinci ve en az onun kadar güçlü bir yolu daha var. Bu sefer tarihe anne hatları üzerinden bakacağız. Mitokondriyal DNA yani mtDNA. Bu DNA yalnızca anneden çocuğa geçer. Nesiller boyunca neredeyse hiç karışmadan taşınır. Soy ağacınızda annenizin, onun annesinin, onun da annesinin bu şekilde geriye giderek izini sürer. İşte bu yüzden insanlık tarihini okumada elimizdeki en güçlü araçlardan birisidir. Neden? Çünkü antik kemiklerde en kolay bulunan DNA mtDNA'dır. Ve bunlardaki mutasyonlar sayesinde geçmişi tarihlendirebiliriz. mtDNA'nın şu anda yaşayan tüm insanları bir zamanlar Afrika'da yaşamış ortak bir anne hattına bağlayan bir çeşit genetik pusula olduğunu da söylemek mümkün. Bunun da detaylarına birazdan gireceğim. Anne hatları bize Anadolu'nun hikayesini nasıl anlatıyor? 4. ve 10. bölümlerde erkek hatlarını incelerken gördüklerimizden farklı bir tablo mu ortaya çıkıyor? Orta Asya'dan gelen göçler Anadolu'nun nüfusunu gerçekten tamamen değiştirdi mi? Bu bir demografik değişim miydi yoksa daha çok kültürel bir dönüşüm mü? Anadolu'dan başlayacağız. Oradan İran'a uzanacağız. Sonra Indus Vadisi'ne kadar uzanan o büyük genetik koridoru takip edeceğiz. Ve elbette Orta Asya bozkırlarını da bu hikayeye dahil edeceğiz. Ama bu kez farklı bir yöntem kullanıyoruz. Tarihi savaşlar, kronikler ya da destanlar üzerinden değil, anne hatları üzerinden okuyacağız. Yani mitokondriyal DNA üzerinden. Ve bunu tamamen akademik makalelere, antik DNA çalışmalarına ve popülasyon genetiği verilerine dayanarak yapacağız. Videonun altına akademik kaynakların linklerini ekleyeceğim. Bu ilk bölümde önce temel bir soruya cevap vereceğiz. Haplogrup dediğimiz şey tam olarak nedir? Biyolojik olarak neyi ifade eder? Bir toplumun geçmişini gerçekten ne oranda, ne kadar yansıtır? Bazı izleyicilerin yorumlarından konunun biyolojik temellerini anlamadıkları anlaşılıyor. Bu açığı kapatmaya çalışacağız. Sonra daha ilginç bir konuya geçeceğiz. Modern insanla ortak ataya sahip olan Neandertaller, Denisovalılar. Afrika dışındaki tüm modern insan topluluklarında olduğu gibi bizde yani modern Türklerde de Neandertal ve Denisova DNA'sı var mı? Varsa hangi oranda? Ve bu genetik miras bize ne söylüyor? Bu videolar boyunca kimlik tartışmalarına girmeyeceğiz. İdeolojik kaygıları bir kenara bırakacağız. Sadece genetiğin gerçeklerinden söz edeceğiz. Ve ikinci programın sonunda evet bu programı ikiye ayırmak zorunda kalacağım. Çünkü çok uzun ama peş peşe yükleyeceğim. Tek bir soruya cevap arayacağız. Anadolu Türklerinin mitokondriyal DNA profili tarih kitaplarında anlatılan büyük göç anlatısını doğruluyor mu? Yoksa başka bir tabloyu mu işaret ediyor? Hazırsanız şimdi tarihin anne tarafına geçiyoruz. Başlayalım bakalım. Mitokondriyal DNA nedir? Bunu anlayabilmek için önce hücrenin içine girmemiz gerekiyor. Vücudumuzdaki her hücrenin yani çekirdeği olan hücrelerin ortasında bir kontrol merkezi var. Çekirdek. Genetik talimatlarımızın büyük bölümü burada bulunur. Buna nükleer DNA diyoruz. Bir DNA yaklaşık 3,2 milyar baz çifti uzunluğunda ve yaklaşık 20 bin gen içeriyor. DNA'yı dev bir yazı gibi düşünün. Bu yazının sadece 4 harfi var. A adenin, T timin, G guanin, C sitozin. İşte bunlara baz diyoruz. DNA çift sarmallı bir yapı olduğu için bu harfler karşılıklı eşleşiyor. A her zaman T ile, G her zaman C ile. O yüzden biz bunlara baz çifti diyoruz. Yani 3,2 milyar baz çifti demek vücudumuzun içinde 3,2 milyar harften oluşan devasa bir talimat metni var demek. Genler bu metnin anlamlı cümleleri gibi. Ama ilginç olan şey şu. Bu metnin küçük bir kısmı doğrudan genlerden oluşuyor. Geri kalan büyük bölüm genlerin ne zaman çalışacağını düzenleyen kontrol bölgeleri. Ve evet, aralarında evrimsel geçmişimizden kalmış artık aktif olmayan gen kalıntıları da var.
Yani DNA sadece bizi biz yapan bir plan değil. Aynı zamanda milyonlarca yıllık biyolojik hafızamız. Şimdi biraz daha netleştirelim. İnsan vücudundaki her çekirdekli hücrede 46 kromozom bulunur. Ama biz buna 23 çift deriz. Neden çift? Çünkü 23'ü anneden, 23'ü babadan gelir. Her kromozom çiftinde aynı genlerin iki versiyonu vardır. Biri annenin kopyası, biri babanın kopyası. Fakat iş burada bitmiyor. Anne yumurta üretirken kendi anne babasından aldığı kromozomlar parça parça yer değiştiriyor. Aynı süreç sperm üretiminde de oluyor. Buna rekombinasyon diyoruz. Yani sana geçen anne kromozomu aslında anneannenle dedenin karışımı. Baba kromozomun da babaannenle dedenin karışımı. Bu yüzden genetik olarak kimsenin birebir kopyası değilsin. Her genin genellikle iki kopyası vardır. Biri anneden, biri babadan gelir. Bu durum genetik çeşitlilik sağlıyor. Örneğin anneden gelen gen varyantı işlevsel değilse, sorunluysa babadan gelen sağlıklı kopya bunu telafi edebiliyor. Bu sistem biyolojinin kendi içinde kurduğu bir güvenlik mekanizması. Şimdi bir adım daha derine inelim. DNA aslında uzun bir moleküldür. Eğer açıp ip gibi uzatabilseydik tek bir hücrenin DNA'sı yaklaşık 2 metre uzunluğunda olurdu. Ama bu mikroskopta bile zor görülebilen bir hücrenin içine sıkıca paketlenmiştir. İşte bu paketlenmiş haline biz kromozom diyoruz. DNA bir çeşit metin gibidir. Alfabesi demin bahsettiğim 4 harften yani A, T, C, G'den oluşur. 3,2 milyar baz çifi demek bu harflerin 3 milyar 200 milyon kez karşılıklı dizilmesi demektir. Ortalama bir kitabın 500 bin harf içerdiği göz önüne alınırsa insan DNA'sı yaklaşık her biri 250 sayfalık 6000 kitabı barındıran bir kütüphane gibidir. Ve bu kütüphane beyin hücresinde de, kas hücresinde de, deri hücresinde de aynıdır. Ama hücrede yalnız çekirdek yok. Bir de mitokondriler var. Mitokondriler hücrenin enerji santralleridir. Oksijen kullanarak ATP yani adenozin trifosfat üretirler. Böylece yaşamamız için gerekli olan enerjiyi sağlarlar. Kalp atışı, kas hareketleri, beyin faaliyetleri hepsi mitokondriye bağımlıdır. Ve işin ilginç tarafı şu, mitokondrinin kendi DNA'sı vardır. Çekirdektekinden tamamen ayrı, küçük ve halka şeklinde bir DNA. İşte biz buna mitokondriyal DNA yani mtDNA diyoruz. Bu DNA yalnızca 16.569 baz çifti uzunluğundadır. Yani nükleer DNA'nın yanında neredeyse yok denecek kadar küçüktür. Ve sadece 37 gen içerir. Ama bu 37 gen hücresel enerji üretimi için kritik önemlidir. Peki bu kadar küçük bir DNA neden bu kadar çok önemli? Çünkü aktarım biçimi tamamen farklı. Nükleer DNA'yı anne ve babadan birlikte alıyoruz. Üstelik her nesilde rekombinasyonla karışıyorlar. Ama mitokondriyal DNA'da rekombinasyon yoktur. Mitokondriyal DNA yalnızca anneden geçer. Biyolojik nedeni de basit. Döllenme sırasında sperm hücresi çekirdeğini embriyoya aktarır. Fakat spermdeki mitokondriler ya embriyoya hiç girmez ya da girse bile hücrenin temizlik mekanizması tarafından yok edilir. Sonuçta embriyodaki mitokondrilerin tamamı anneden gelir. Peki neden böyle evrimleşti? Çünkü enerji üretimi son derece hassas bir sistemdir. Eğer hücre içinde hem anne hem baba mitokondrileri bir arada çalışsaydı iki farklı enerji sistemi arasında uyumsuzluk çıkabilirdi. Bu da gelişim bozukluklarına ve embriyo kaybına yol açabilirdi. Özellikle memelilerde enerji ihtiyacı çok yüksektir. Beyin, kalp, kas dokusu ve mitokondriye aşırı bağımlıdır. Küçük bir uyumsuzluk bile ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden sistem tek ebeveynden aktarım üzerine sabitlenmiştir. Sonuç şu: sen, annen, anneannen, onun annesi, onun da annesi. Bu hat neredeyse hiç karışmadan devam eder. Babalar bu çizgide yer almaz. Tabii ki en önemlisi rekombinasyon olmadığı için genetik hat dallanır ama karışmaz. Bir mutasyon olduğunda o mutasyon o annenin soyundan gelen tüm bireylerde kalır. Bu da bize soy ağacını geriye doğru izleme imkanı verir. Üstelik bir avantaj daha var. Nükleer DNA'dan hücre başına yalnızca 2 kopya bulunurken mitokondriyal DNA'dan yüzlerce hatta binlerce kopya vardır. Bu nedenle antik kemiklerde en kolay bulunan genetik materyal genellikle mtDNA yani mitokondriyal DNA'dır. Arkeolojik çalışmaların ilk büyük adımları bu yüzden mitokondriyal DNA sayesinde atılmıştır.
Bir başka önemli fark da mutasyon hızıdır. Mitokondriyal DNA, nükleer DNA'ya göre yaklaşık 10 ila 20 kat daha hızlı mutasyona uğrar. Bunun nedeni mitokondri içindeki oksidatif ortam ve daha sınırlı onarım mekanizmalarıdır. Bu yüksek mutasyon hızı özellikle son 10-50 bin yıllık dönemleri incelemek için büyük avantaj sağlar. Şimdi çok önemli ve genellikle yanlış anlaşılan bir konuya gelelim. Bugün yaşayan tüm insanların mitokondriyal hatlarını geriye doğru izlediğimizde yaklaşık 150-200 bin yıl önce Afrika'da yaşamış tek bir kadın soy hattında birleştiğini görüyoruz. Ama bu kişi ilk kadın değildir. Yani dini metinlerde geçen Havva değildir. O dönemde başka kadınlar da vardı. Ama onların anne soyları zaman içinde kesildi. Yani onların soyundan gelen insanlar yok oldu. Sadece bir kadının hattı bugüne kadar devam etti. Bilim literatüründe bu ortak hatıya mitokondriyal Havva deniliyor. Ve ilginç bir detay, bu kavram dinamiktir. Eğer bugün bir mtDNA hattı tamamen yok olursa, ortak hata teorik olarak daha yakın bir tarihe kayabilir. İşte mtDNA'nın gücü burada yatıyor. Karışmadan aktarıldığı için bize göçlerin yönünü, nüfus daralmalarını, yayılmaları ve cinsiyete dayalı göç modellerini gösterebiliyor. Yani örneğin bir bölgede Y-DNA büyük ölçüde değişmiş ama mtDNA sabit kalmışsa bu durum erkek ağırlıklı bir göçe işaret ediyor. Tersi durumda aile göçü olasılığı artıyor. Dolayısıyla mtDNA yalnızca biyolojik bir detay değildir. Tarih araştırmalarında adeta bir demografik dedektör gibidir. 5.000, 10.000, 20.000 yıllık kemikleri düşünün. DNA zamanla bozulur. Nükleer DNA hücre başına yalnızca 2 kopya olduğu için kolay kolay bulunamaz, kaybolur. Ama mtDNA binlerce kopyaya sahip olduğu için %99'u kaybolsa bile analiz edilecek bir parça kalabilir. Bu yüzden arkeolojik örneklerde ilk bulunan genetik veri çoğu zaman mtDNA'dır. Şimdi son bir kavrama gelelim. Haplogrup. mtDNA'daki mutasyonlar rastgele bir karmaşa oluşturmaz. Zaman içinde belirli gruplarda ortaklaşır. Bu ortak mutasyon setlerine haplogrup diyoruz. Haplogrup geçmişte belirli bir coğrafyada ortaya çıkmış ve oradan yayılmış bir anne soy hattını temsil eder. Yani bir çeşit genetik pasaport damgası gibidir. Örneğin H, U, K hatları Avrupa ve Neolitik dönem göçleriyle ilişkilidir. J ve T hatları Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya ile bağlantılıdır. L hatları Afrika'nın en eski mtDNA kollarıdır. A, B, C, D hatları Doğu Asya ve Amerikan yerleriyle ilişkilidir. İki insanın mitokondriyal DNA'sı çok benzerse ayrılmaları görece yakındır. Yani birbirlerine akrabaldırlar. Farklıysa ayrımları çok daha eski bir dönemde gerçekleşmiş demektir. Az önce saydığım mtDNA haplogrupları anne hatlarıydı. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Bunlar ilk 10 programda anlattığımız Y-DNA haplogruplarıyla aynı sistemin parçası değil. Kafanız karışmasın diye daha önce anne baba ikisini beraber vermedim. Yani bu harfler benziyor diye akraba sanmayın. Çoğu zaman hiçbir bağlantıları yok. Peki bu harfler nereden ortaya çıktı? Yani kim verdi bu isimleri? Kafamıza göre mi kondu? Hayır. Bu harfler keşif sırasına göre verilmiş etiketler. mtDNA ilk çalışılmaya başlandığında araştırmacılar soy ağacını dallandırırken ana kollara A, B, C gibi sırasıyla harfler verdiler. Sonra her yeni dal keşfedildikçe harflerin sonuna rakamlar ve alt harfler de eklendi. Yani H1, H2, J1, J2 gibi. Yani bu harfler Avrupalı, Asyalı, Afrikalı anlamına gelmez. Sadece genetik ağacın dallarını işaretler. Kadın ve erkek haplogrupları da tamamen farklı iki ayrı sistemdir. mtDNA sadece anneden geçer. Y-DNA sadece babadan geçer. Bu yüzden mesela mtDNA H grubu olmak Y-DNA H grubu olmakla aynı şey değildir. O yüzden Y-DNA ile mtDNA'yı iki ayrı soy haritası gibi düşünmek gerekir. Biri babaların hikayesini anlatır, diğeri annelerin. Gerçek tablo ise bu ikisini üst üste koyduğumuzda ortaya çıkar. İlkini zaten anlatmıştık. Bugün ikincisinden bahsediyoruz. Bilim insanları mitokondriyal DNA dizilerini karşılaştırır. Mutasyon sayılarını ölçer. Bilinen ortalama mutasyon hızına göre yaklaşık ayrılma zamanını hesaplar. Bu mükemmel bir takvim değildir ama binlerce ve on binlerce yıl ölçeğinde işe yarar. Bu hesaplamalara göre bugün taşıdığımız anne hatları
ulusların henüz ortada olmadığı, yazının icadından bile çok daha önce, hatta tarih dediğimiz şeyin bile başlamadığı dönemlere kadar uzanır. Yani genetik bize bugün kiminle akraba olduğumuzun yanı sıra geçmişte atalarımızın ne zaman ve nerede yaşadığını da anlatır. Yani bu noktada genetik verilerle arkeolojinin yolları kesişir. Şimdi burada durup 12 bin yıl geriye bakmamız gerekiyor. Çünkü insanlık tarihindeki ilk büyük nüfus ve yaşam tarzı değişimi burada başlıyor. Neolitik devrim. Yani avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik tarım toplumuna geçiş. Yani insanların yiyecek bulmak için sürekli dolaştığı bir hayattan toprağa bağlandığı, köyler kurduğu, nüfusun hızla arttığı ve bugünkü medeniyetin temellerinin atıldığı süreç. Peki bu dönüşümün kalbi neresi? Anadolu ve bereketli hilal. Yani Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Aşıklıhöyük. Bunlar sadece arkeolojik sit alanları değil, aynı zamanda genetik tarihimizin düğüm noktaları. Antik DNA çalışmaları bize şunu söylüyor. Anadolu'daki ilk Neolitik topluluklar Batı Avrasya genetik havuzunun temel bileşenlerinden birisidir. Neolitik dönem Anadolu çiftçilerinde mitokondriyal DNA'da en sık görülen ana hatlar şunlar: H, J, T, U, K. Bugün Avrupa'da, Anadolu'da ve Kafkasya'da yaygın olan bu hatların ilk örneklerini Anadolu'daki Neolitik çiftçilerde görüyoruz. Bu çok önemli çünkü yaklaşık M.Ö. 7000'lerden itibaren bu genetik imza Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Özellikle H haplogrubu. Bugün Avrupa'nın en yaygın mitokondriyal DNA hattıdır. Ama kökenine baktığımızda ilk örneklerini burada, Anadolu ve Yakın Doğu'da görüyoruz. Aynı şekilde J, T ve K hatları Neolitik tarım toplumlarıyla ilişkilidir. Bu da bize şunu söylüyor: tarım sadece insanların yiyecek üretmesini sağlayan bir uğraş değildi. Aslında çok daha büyük bir dönüşümün başlangıcıydı. Çünkü tarımla birlikte insanlar işte bir avın denk gelmesini ya da bir yabani bitkiyi bulmayı beklemek yerine kendi ektikleri ürünü hasat ederek daha düzenli şekilde yiyeceğe ulaşmaya başladı. Bu da göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçişi mümkün kıldı. Yani yerleşik hayatta daha istikrarlı beslenme, daha az belirsizlik ve daha fazla insanın hayatta kalabilmesi demekti. Sonuç neydi? Nüfus artışı. Tarımı benimseyen topluluklar nüfus artışıyla genişlerken genetik imzalarını da beraberinde taşıdılar. Nereye? Bütün Avrasya'ya. Peki Neolitik devrim Avrupa'ya nasıl ulaştı? Bu konuda iki düşünce var. Bir, tarım fikri yayıldı. Yani Avrupalı yerel avcı toplayıcılar Anadolulardan tarımı öğrendi. İkincisi, Anadolu'da tarım yapan insanlar batıya ve doğuya doğru göç etti. Avrupa'da, hatta Asya'daki yerel nüfusa karıştı. Peki genetik ne söylüyor? Avrupa'daki erken Neolitik iskeletlerde Anadolu Neolitiklerine çok benzeyen anne hatları görüyoruz. Bu benzerlik yalnızca fikir aktarımı ile açıklanamayacak kadar güçlü. Yani genetik veri en azından kısmi bir nüfus hareketine işaret ediyor. Başka bir deyişle tarım fikir olarak değil, Anadolu'dan giden insanlar vasıtasıyla taşındı. Peki tamamen bir yer değiştirme oldu mu? Yani buradan giden insanlar Avrupalıların yerine mi geçti? Onları yok mu etti? Hayır. Avrupa'daki paleolitik kökenli avcı toplayıcıların mtDNA hatları, özellikle U5 gibi, tamamen kaybolmadı. Peki bu ne demek? Göç eden Anadolu çiftçiler ile Avrupalı yerel avcı toplayıcılar arasında bir karışım oldu. Yani tablo siyah beyaz bir renkten oluşmuyor. Şimdi önceki seride Y DNA hatlarından, yani erkek hatları üzerinden ilerlemiştik. Hatırlarsanız orada özellikle R1b ve R1a hatlarının daha sonraki dönemlerde, özellikle Tunç Çağı'nda Avrupa'nın gen havuzunu ciddi biçimde etkilediğini görmüştük. Neolitik dönemde ise Y DNA'da, yani erkek hattında G2A hattı öne çıkıyordu. G2A hatırlarsanız ilk Anadolu çiftçilerin hattıydı. Şimdi dikkat edin. Hem Y-DNA hem de mitokondriyal DNA Neolitik dönemde Avrupa'da Anadolu kaynaklı bir demografik yayılmayı işaret ediyor. Bu ne demek? Yani Anadolu'dan Avrupa'ya olan göç yalnızca erkek ağırlıklı bir göç değildi. Aileler halinde bir hareket vardı. Anne ve baba hatları birlikte taşınmıştı. Yani Neolitik devrim yalnızca yaşam biçimini değiştirmedi. Genetik dağılımı da kalıcı bir şekilde dönüştürdü. Yerleşik toplumlar nüfus avantajı sağladı. Genişleyen çiftçi toplulukları yeni bölgelere yayıldı. Yerel avcı toplayıcılarla karışım gerçekleşti. Sonuçta Batı Avrasya mitokondriyal DNA hatları Avrupa'da baskın hale geldi. Peki Batı Avrasya neresi? Yani burada bir anlamayan arkadaşlar var. Kısaca
Anadolu, Kafkasya yani Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve bazı Rus bölgeleri, Orta Doğu'nun bazı kısımları, Irak, İran'ın sadece batısı, Suriye, Lübnan ve buna ilave olarak Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri diyebiliriz. Buna Batı Avrasya diyoruz. Bu süreç Anadolu'nun tarih boyunca sadece geçiş köprüsü olmadığını, aynı zamanda genetik açıdan önemli bir kaynak bölge olduğunu da gösteriyor. Peki insanlık hikayesini biraz daha geriye, modern insanın ortaya çıktığı dönemlere götürdüğümüzde ne görüyoruz? Modern Avrasya insanlarının genomunda ortalama %1 ila 2 oranında Neandertal kökenli DNA vardır. Bu oran Anadolu, Avrupa ve Orta Asya için genel olarak geçerlidir. Ancak bu katkı programın başında bahsettiğimiz çekirdek DNA'dadır. Yani 23 kromozom çiftinin içinde, mitokondriyal DNA'da Neandertal izi yoktur. Bugüne kadar gizlenen tüm modern insan mitokondriyal DNA'ları Afrika kökenli Homo sapiens soyuna bağlanır. Modern popülasyonlarda Neandertal mitokondriyal DNA'sı tespit edilememiştir. Bu da kesin bir bulgudur. Çünkü mitokondriyal DNA yalnızca anneden çocuğa geçer. Rekombinasyon yapmaz ve anne hattı kesintisiz olarak izlenebilir. Eğer Neandertal kadınlar modern insan erkekleriyle çiftleşmiş ve soyları kalıcı olmuş olsaydı bugün bazı insanların mitokondriyal DNA'sı Neandertal hattına bağlanıyor olurdu. Ancak böyle bir durum yok. Peki bu ne anlama geliyor? En güçlü tahmin şu: bu durumun tam tersi gerçekleşti. Yani melezleşmeler büyük ölçüde Neandertal erkek ve modern insan kadın şeklinde gerçekleşti. Ancak bu melezleşmenin hangi sosyal koşullarda gerçekleştiği bilinmiyor. Kadınlar kaçırıldı mı yoksa rızaya dayalı bir birliktelik miydi bilemiyoruz. Bu senaryoda çocuğun mitokondriyal DNA'sı modern insan kadından gelir. Çekirdek DNA'nın bir kısmı Neandertal erkek kökenli olabilir. Zaman içinde doğal seçilim ve genetik sürüklenme Neandertal katkısını azaltmıştır. Fakat tamamen silmemiştir. Sonuç olarak çekirdek DNA'da Neandertal kökenli kalıntı var ancak mitokondriyal DNA'da yok. Şimdi şu iki olasılığı düşünmeliyiz. Birincisi, Neandertal mitokondriyal DNA'sı yani mtDNA başlangıçta modern insanlara geçmiş olabilir. Fakat zamanla doğal seçilimle ortadan kalkmış olabilir. Mitokondri hücrenin enerji üretim merkezidir. Mitokondriyal DNA ile çekirdek DNA arasında hassas bir uyum gerekir. Eğer bu iki sistem tam uyumlu değilse enerji üretiminde verimsizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle Neandertal mtDNA'sı modern insanın çekirdek genomuyla yeterince uyum sağlayamamış ve zamanla elenmiş olabilir. İkincisi, melezleşme cinsiyet açısından dengesiz gerçekleşmiş olabilir. Yani Neandertal kadınlarının modern insan toplumlarına katılımı çok sınırlı kalmış olabilir. Mitokondriyal DNA yalnızca anneden geçtiği için Neandertal kadınların sayısı azsa bu genetik iz zamanla kaybolmuş olabilir. Zaten küçük avcı toplayıcı gruplarda birkaç nesil içinde anne soyları tamamen ortadan kalkabilir. Gelelim Denisova meselesine. Önce şunu netleştirelim. Denisova insanının adını Sibirya'daki Denisova mağarasına alıyor. Yani biz bu insan grubunu ilk kez Rusya'nın Altay dağlarında keşfettik. Ama ilginç olan şey şu: Denisovalıların genetik izi en yüksek oranda Sibirya'da değil. Coğrafi dağılım şöyle: Avrupa'da %0. Sıfır yani. Yalnız %0 ifadesi teknik olarak tespit edilemeyecek kadar düşük anlamına gelir. Mutlak sıfır değildir. Peki Anadolu ve Batı Avrasya'da yok denecek kadar düşük. Yani 1/1000 en fazla. Yani %0 ile 1/1000 arasında. Orta Asya'da çok düşük oranlarda. 1/1000 ile 1/3 arasında. Doğu ve Güneydoğu Asya'da düşük ama ölçülebilir düzeyde. Yani 1/2 ile 1/5 arasında. En yüksek oran ise Melanezya ve Papua Yeni Gine'de. Yaklaşık %4 ila 6. Yani bugün Papua Yeni Gine halkı ve bazı Melanezya toplulukları dünyadaki en yüksek Denisova genetik katkısına sahip. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Denisovalılarla esas temas Doğu ve Güneydoğu Asya hattında gerçekleşmiş. Sibirya'da kanıtlarını bulduk ama genetik mirasın en güçlü izleri Okyanusya'ya kadar uzanıyor. Yani Anadolu açısından baktığımızda Denisova etkisi neredeyse yok denecek kadar az. Bir önemli nokta daha: modern insanlarda Denisova kökenli mitokondriyal DNA bulunmaz. Tıpkı
Neandertallerde olduğu gibi Denisova katkısı da çekirdek DNA'dır. Yani 23 kromozom çiftimizin içinde. Özetle Denisova hikayesi Batı Avrasya'dan çok doğuya, özellikle Okyanusya'ya aittir. Anadolu bu temas alanının çok dışında kalır. Bu videonun ilk bölümünün sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, belki biraz teknik bir giriş yaptık. Hücreye indik, DNA'yı konuştuk, temel kavramları netleştirdik ama bütün bunlar gerekliydi. Çünkü ikinci bölümde çok daha derine ineceğiz. Bu yüzden sağlam bir zemine basmak istedim. Bir sonraki videoda Anadolu'da görülen önemli mitokondriyal soyları tek tek ele alacağız. H, J, T, U, K, W, D, G ve M. Bu soylar bize ne anlatıyor? Oğuz göçleri Anadolu'nun dilini ve siyasal yapısını dönüştürürken mitokondriyal DNA'yı ne kadar etkiledi? Gerçekten büyük bir nüfus değişimi oldu mu yoksa tablo çok daha mı karışık? Ayrıca bu mevcut tabloyu anlamak için iki kritik bölgeye bakacağız. Birincisi Batı Avrasya ile Güney Asya arasında bir genetik koridor gibi işleyen Indus Vadisi. İkincisi ise hem Batı hem Doğu Avrasya genetik hatlarının aynı havuzda buluştuğu Orta Asya. Mitokondriyal DNA üzerinden şu soruya cevap arayacağız. Dil değişti. Peki genetik neden aynı ölçüde değişmedi? Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, bir dakika ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dedirttiyse ne mutlu bana. Beğeni, yorum, paylaşım ve abone olmanız bu kanalın büyümesine gerçekten katkı sağlıyor. Şimdiden hepsi için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.